Merhaba, bugün Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor isimli eserindeki karga sembolü ile alakalı konuşmak istiyorum. Fakat buna geçmeden önce karga sembolünün olay örgüsü içerisinde nerede kullanıldığından biraz bahsederek bu anlatıya zemin hazırlamak niyetindeyim. Robert'in Pablo ve çetesinin yaşadığı mağaraya gelişinin 3. günün sabahında mağaranın önüne bir sivil muhafız gelir. Robert bunu gördüğünce tabancasını çıkartır ve bu muhafızı öldürür. Fakat bu bir öncü askerdir ve arkasında bir birlik olduğu düşüncesiyle Robert mağaradaki insanları alarma geçirir ve bir iş bölümü yapar. Buna göre mağaraya gelen yolu görecek bir tepenin üzerine makinalı tüfeği yerleştirir ve daha üst bir bölgeye bir gözcü koyar. Bu arada ağacın tepesinde gördüğü iki karga için de işte bunlar da benim gözcülerim der. Burada Robert'in düşüncesi kargaların yoldan gelen askeri birlikleri daha önceden görecekleri ve havalanacaklarıdır. Gerçekten de olayların akışı içerisinde kargalar askeri birlikleri hissederek havalanırlar ve ortaya askıya atlı birlikler çıkar. Kargaların havalanmasının olay örgüsü içerisinde veya Robert'in kargaları ikinci bir önlem olarak düşünmesinin Robert karakteri üzerinde bir anlamı vardır. Fakat biz bugün karga sembolüyle yazarın ne anlatmak istediği ile alakalı konuşacağız. İsterseniz gelin biraz onunla alakalı bahsedelim. İlk çağdan itibaren mitlerde, destanlarda ve anlatılarda karganın gözcü ve haberci olma özelliği üzerinde durulur. Bunun dayanağı ise büyük tufandır. Karga, Hazreti Nuh'un gemisine aldığı 4 kuştan bir tanesidir. Ve tufanın arkasından yeryüzünü sular kapladıktan sonra suların çekilip çekilmediği ile alakalı haber alması için gönderilen ilk kuştur. Karga gönderilir ve geri gelmez. Bunun anlamı karganın yiyecek bir şeyler bulduğu, yani suların çekildiğidir. Nuh bu şekilde yorumlar bunu. Karganın bir diğer özelliği ise leş yiyici bir hayvan olmasıdır. Ve bu iki özellik birleştirilerek karga edebi eserlerde ölümün habercisi olarak anılır. Gerçekten de hikayede, anlatıda karga ortaya çıktıktan sonra Sordo ve çetesi vahşi şekilde öldürülür. Fakat eserde bir değil iki kargadan bahsedilmektedir. Ve kargalardan bir tanesi gerçekten yoldan birileri gelirken havalanırken diğeri herhangi bir neden olmaksızın havalanır. Ve herhangi bir neden olmaksızın havalanan karganın olayların akışıyla veya karakterin gelişimiyle bir bağlantısı yoktur. Bunun için ben bu kargayı burada atıf yapılan kargaları Nuh tufanındaki kargadan ziyade Odin'in kargalarıyla eşleştirdim. Odin kuzeyin savaş tanrısıdır ve omzunda 2 tane karga olduğuna inanılır. Bu kargalardan birinin adı Hugin, diğerinin Munin'dir. Ve birinin aklı temsil ettiğine inanılırken diğerinin duyguları temsil ettiği düşünülür. Ve Odin bu kargalar vasıtasıyla dünyadan haber alır. Burada da aynı şekilde büyük tufandaki inanışla benzer şekilde kargaların haber getiren gözcü vasfına atıf yapılır. Bu açıdan baktığımızda uçan ilk kuşu herhangi bir neden olmadan uçan ilk kargayı duyguları temsil eden Munin olarak düşünebiliriz. Munin'in uçmasıyla beraber Augustin içindeki bütün kin, nefret ve savaşma duygularına, intikam duygularına karşılık aşağıda geçen asker topluluğunda Robert'in ikasıyla belirli bir akıl ve strateji çerçevesinde ateş açmamıştır. Ve arkasından gelişen olaylarda Sordo çetesinin sıkıştırılması ve imhası sırasında aynı şekilde bütün isteklerine rağmen, bütün yardım duygularına rağmen yine belirli bir akıl ve strateji çerçevesinde yardıma gidilmemiştir. Yani Munin'in uçuşuyla beraber duygular askıya alınmıştır savaş ortamında artık. Munin'den sonra atlı birliklerin gelişiyle beraber uçma sırası Hugin'e gelir. Hugin'in uçmasıyla beraber savaş ortamında duygulardan sonra akıl ve mantık da askıya alınmıştır. Sordo çetesi pusuya düşürülür ve imha edilir. Arkasından faşistlerin başındaki Teğmen, Sordo çetesinin elemanlarının kafalarının kesilmesini sıradan bir emirmiş gibi söyler erlerine. Buradaki amacı sadece yaptıklarını üstlerine ispat edebilmektir. Hugin ve Munin uçmuştur, havalanmıştır ve savaş ortamında artık akla, mantığa ve duygulara yer yoktur. Ve yeryüzü üzerinde leş kargaların dolaşabileceği ölülerle dolmuştur. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir.
Umarım ufuk açıcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.